Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Güzel, çok iyi. Gençler nasıl? Bu da çok güzel hocam. Nasıl gidiyor şimdi? Ne kullanıyoruz? Hocam çok iyi gidiyoruz. Gevşek bir cilt 8 düz punch ve 7 düz punch kullandım. Üst bölgelerde 8, alt bölgelerde 7. 7-8. Evet hocam. Bir şey kullanıyor musun Serhat'ın? Seratat 7 denedim. 150 Gevşek tane cilt hocam. olmadı. Olmadı. Güzel gelmedi greflerin esinmeler oldu. Ben de düz punch'a geçtim. 2.07 ortalama. Şimdi Erdal, ben sana bir özet yapacağım. Evet. Şimdi nasıl gidiyor, ne yapıyoruz? Biliyorsun dün işte bir sürü taradık seni, ölçümlerini yaptık, hem manuel olarak yaptık, hem hair counter kullandık. Onun sonucunda ne yaptık? Biz burada bir ekstrasyon planı yaptık, değil mi? Evet. Her bölgeden, mesela sol temporal, parietal, oksipital, her bölgeden ayrı ayrı kaçar graf çıkartacağız. Ve benim oradaki ortalama beklentim neyse ben bunu operasyon liderine paylaşıyorum. O operasyon liderleri bütün o çıkartma planlarını benim istediğim ortalamaları tutturmak üzere ona uygun punchla yapıyorlar. Mesela Seren çok tecrübeli. Biz Seren'le 8 yıldır benimle beraber çalışıyor. Benim en tecrübeli ekibimden bir tanesi Seren şu anda. Ne yapıyoruz peki? Bu plana uygun olarak neleri çıkartıyoruz? Grafleri çıkartıyoruz. Bak burada senin graflerin var. Görüyor musun? Mesela bu üçlü. Bunların her birine graf diyoruz. Üçlüde 3 tane folikül var. Peki bunları böyle görüntülemenin ne önemi var? Bak arkada mesela normal bir saç ekimi 2 hemşireyle falan yapılır. Evet. Burada görüyorsun 6 tane hemşire Evet. var. Bir tane anestezi doktoru var, ben varım. Niye bu kadar ekiple çalışıyoruz? Çünkü bu ekipleri, senin çıkartılan bütün grafleri tek tek mikroskop altında, biyomikroskoplar var, inceleniyor. Neye bakıyoruz? Bak şu balbu var. Graftin soğanı dediğimiz kısım. Bunun sağlam olması. Graftin gövdesi var burada. Görüyor musun? Evet. Ve bunu saran bir zar var. Sheet of the follicle. Yani bu zarın mesela, şu zarın bile zarar görmesi. Şimdi mesela hem balbın sağlam olması lazım soğanın. Hem folikülün gövdesinin hem de o çevresindeki zarın sağlam olması lazım. Bunların hepsinin sağlam olması lazım. Yani bunlar mesela sadece şu çevredeki zar bile zarar görse bu sefer graft kıvırcık çıkmaya başlıyor. Yani doğallığı sağlayan tek şey işte kanalın doğru yönlerinde açılması, onların doğru teknilerin seçilmesi ve doğru derinlikte yerleştirilmesi. Ama bunların ilk başı önce sağlıklı bir graften geçiyor. Bir arkadaş sayıyor onları, evet, onlara da bakıyoruz. Biraz gösterelim graflerini. Belki Şimdi biz mesela mutlaka çıkartırken bazı graflerde ezilmeler oluyordur. Evet. Ben bakıyorum şimdi. Ama tabii biz manuel çalıştığımız ya, bak şurada bir tane var sanki. Şu mesela tam bir ezilme değil de hafif bir yamulma var şurada, görüyor musun? Evet. Ama genel anlamda biz tabii sadece manuel punch kullandığımız için bu ortalamalarımız bizim çok az. Evet. Şu. Bu graftin çevresindeki bu zarın da zarar görmemesi çok önemli. Evet. Evet. Ama bunların dışında bir önemli bir şey daha var. Şimdi bu graflerin içerisinde minyatürizasyon ve telojen oranları önemli. Minyatürizasyon nedir? Var mı minyatürizasyon örneği? Çok az ama. Ben sana göstereceğim şimdi bunu. Mesela. Bak görüyor musun? Şunla şunun kalınlıkları aynı değil. Boyları aynı. İşte biz buna minyatürizasyon diyoruz ve minyatürizasyon oranı çok önemli. Ben görüyorum. Sen de %10'un altında. Bu güzel bir şey. Böyle mi? Evet. Ama bir de telojen oranı diye bir şey var. Bir de telojen gösterelim. Mesela bak şurada görüyor musun? Şu telojen. Evet. Bak şurada ezilmiş bir folikül var. Evet. Bu zarar görmüş mesela çıkartılırken. Biz bunu ekeceğiz. Çünkü artık çıkartmışız. Ama hani büyüyecek mi büyümeyecek mi onu göreceğiz. Belki de büyüyecek. Ama tabii bunların büyüme ihtimali bunlar kadar aynı değil. Evet. Başka telojenimiz var mı böyle daha güzel gösterebileceğim? Mesela bak şurada var. Evet. Bak şu telojen oranı. Yani bu niye önemli biliyor musun? Şimdi biz hastalara öneriyoruz ya finasterit kullan. İşte bu oranlar mesela %10 üzerindeyse bu telojen oranı, özellikle finasterit sonucu çok etkisi oluyor. Çünkü bunlar ufak foliküller olduğu için daha duyarlılar. Bunları yerleştirdiğinde büyüme oranının yüksek olabilmesi için hastalara mesela finasterit tavsiye ediyoruz. Evet. Kaç telojen oranı? %16. %16. Yani %10'un biraz üzerinde. Evet. Onun için mesela sende finasterit kullanman o açıdan faydalı olur. Ama kullanmayacaksan da sen kullanmayacaksın. Evet. Niye kullanmayacaksan sende önemli değil? Çünkü senin yeterli donörün var.
Evet. Şimdi diyorlar ya işte finasterit kullandırtıyor, finasterit. Ya finasteriti ben de istemiyorum ki kimse finasterit kullansın ama başka şansım yok. Adamın donörü limitli. Evet. İyi bir kapatıcılık istiyor. Evet. O zaman yani sonuçta bizde kök klonlama ya da folikül çoğaltma gibi bir teknoloji yok henüz. Yani var olduğunu iddia edilse de bazı yerlerde kesinlikle yok. Ben o donörle o alanı kapatmak istiyorsam eğer, o zaman hastaya diyorum ki, bakın ya ben bunu kapatamayacağım ya da sen finasterit kullanacaksın. Bunları Bu geç. senin tercihin. Evet. Şimdi sen de donörleri der ya. Yani sen kullanmayacaksan canı sağ olsun. Ben bir daha gelir yaparım o kapatırım onu yani. Onun için sende sıkıntı yok yani. Sen ister kullan ister kullanma. Ama bu telaşa göre. Bunun bir de şu önemi var. Şimdi hani ön frontline yapıyoruz ya. Evet. Sende temple pickler de var. Bizim orada orijinal teklere ihtiyacımız var. Bu orijinal tekler gözden o kadar kolay kaçar ki. Bunu sadece mesela bak görüyorsun değil mi? 6 kişi var. Evet. O 2 kişi arkada sadece bu ön hattına koyacağım. Mesela şu ön frontline için benim en az minimum 300 tane, hele tempo picklerde varsa 400-500 tane tekliğe ihtiyacım var. Bunlar göze gözükmüyor. Loop'la da gözemezsin. Bunları nasıl ayıracaksın? Mikroskopla ayıracaksın. Evet. Onun için seninle mesela orijinal tekleri ayırıyoruz biz. Göstereceğim onları da sana. Ha, bak görüyor musun? Bunlar Evet. senin orijinal teklerin. Çevir biraz. Görüyor musun? Bak ayrılıyor bunlar. Hep bunlar ayrı ayrı, tek tek bunlar. Evet. Evet. Şimdi bu teklileri biz %100 yani %100 içinde terojen olmadığına emin olduğumuz folikülleri ayırıyoruz. Bunun ön hattına koyacağız. Evet. Şu yandaki templitliklerine de koyacağız ki Evet. sadece onları seçmekle bu iş bitmiyor. Doğru açı vermek, Evet. mesela insanlar çok atladığı bir şey var. Biz mesela koronal açıyla açıyoruz kanalları. Yani onu böyle sagittal dik açtığın zaman o grafi her zaman biraz dik oluyor. Evet. Onu ancak böyle lateral dediğimiz şekilde, mesela laterale ekmek çok zordur. Yani dışarıda dünya kadar saç ekimi yapsın bir hemşire. Mesela biz burada hemşire tercih yaparken diyoruz ki hiç dışarıda çalışmamış olsun. Niye? Çünkü alışık, yani bizim sistemimiz farklı olduğu için bize alışamaz. Yani isterse dışarıda 10.000 grad eksin. Gelsin burada benim açtığım koroner, lateral kanallara bir eksin bakalım ekebiliyor mu? Günlerini alır. Evet. Yani bir ameliyat 4 günde biter. Onun açısı çok önemli. Kabarık mı olur hocam yanlar böyle? Şimdi kanalı böyle açtığın zaman o graf böyle oynuyor. Evet. İstediğin yataylıkta açamıyorsun. Ama bunu böyle açtığın zaman onu yatırabiliyorsun. Sadece o değil, derinlik de öyle. Mesela fazla derine gittiğin zaman o hemen böyle bizim hoşumuza gitmeyen o gömük görüntü var ya, böyle ellediğin zaman çok eline gelmeyecek ekilen kökler. Eğer o kökler elinde hissediyorsan sen ekilen kökleri, üzerinden bir yıl geçmiş, bu biraz derindir mesela. Evet. Onun için o derinliğin kontrolü önemli. O derinliğin kontrolü ve bunlara zarar vermek için ne kullanıyoruz biz? Kip. Kip diye bir sistem var, bilmiyorum gördün mü? Kökleri onun içine koyacağız. Bu kiple beraber yerleştireceğiz. Böylece hiç foliküllerin de zarar görmeyecek. Şey mi hocam? Nereye mi? Deriye. Hmm. Şimdi ben geleceğim birazdan, kanallarını açacağım. Evet. Ortalama iyi gidiyor. Benim tahminimin üzerinde, her şey yolunda. Evet hocam ben de yani keyifliyim. Ortamda rahat. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Birazdan geleceğim. Kanalda. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ